Sevgili dostlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Rabbim yolculuklarımızı hayırlı ve mübarek eylesin. Umduğumuzdan nail, korktuğumuzdan da emin eylesin. Geride bıraktığımız bütün değerlere en güzel şekilde ulaşabilmeyi nasip eylesin. Önümüzdeki hedeflere de hayırlısıyla, en doğru, en güzel düşünce, duygularla, temennilerle vasıl olmayı hepimize nasip eylesin. Yolculuk sefer duası ile, yolculuk duası ile başlayınca ileriye gidiş, hedefe ulaşma, varma da kolay olur. Geriye dönüş yolculuğu da kolay olur. Onun için her şeyinizi dua ile başlatıp dua ile bitirmenizi, Allah'ın garantörlüğü altında olmanızı tavsiye ediyorum. Hem kendime hem sizlere. Aziz dostlar, hayalleri biten insanlar, hayalleri bozulan insanların hayatı da bozulur. Akşam yatarken kin, nefret, öfke, husumet, haset duygularıyla uykuya dalan insanlar sabah kalktığında kavgaya başlarlar, savaşa başlarlar. Bazen sosyal ağlar üzerinden, iletişim kanalları üzerinden, bazen telefonla, bazen de ricahi, ruberu, face to face, direkt yüzüne yüzüne insanların anne, baba, eş, çocuklardan başlamak üzere savaşa kalkışırlar. Çünkü akşam yatarken bu duygu düşüncelerle yattı. Evladının hak aramasını babanın evdeki saltanatını yıkması olarak algıladığında evde bir iktidar savaşı olur. Halbuki çocuk kendi hayallerini gerçekleştirme hususunda anne babasına bir takım açılımlar yapıyordur. Klasik bakışları hakim olmak güzel ama yeni modellemelerden uzak kalmak demek hayatı ıskalamak demektir. Gençler de iletişim çağında, bilgisayar çağında, bilişim çağında, teknolojik çağda yetişmiş bireyler oldukları için anne babalarının yetişemeyen bu halleriyle gelecek planlaması yapamadıklarına inandıkları an bazen sert konuşabilirler. Siz çocuklarınıza cevap verip onları susturmak yerine acaba bunların dilinden nasıl anlayabiliriz, bir uzmana danışsak diyerek akıl alıp onlarla iletişim kurmayı tercih ederseniz o şekilde daha başarılı olursunuz. Kendi iç dünyamızda var ettiğimiz olumlu duyguları önümüzde olumlu hayat olarak yaşarız. Olumsuz duyguları da olumsuzluklar olarak yaşarız. İş yerine gidersem arkadaşlarım beni tazir edecek, cezalandıracak, patron da kınama verecek derseniz bugün olmasa yarın mutlaka olur. İş yerimde takdir edileceğim, arkadaşlarım tarafından sevileceğim dedikten sonra ama orada çok kıskanç insanlar var derseniz bunların aynısını yaşarsınız. Yani muhteşem bir cümlenin sonunda ama gerçekleri de bilmek lazım, ona göre tedbir almak lazım dediğinizde gerçeklerle yüzleşmek ve tedbir almayı düşündüğünüz şeyi yapmak zorunda kalırsınız. Yapmayın. Eğer işler ters giderse şuradaki dairemi, şuradaki arabamı, şuradaki iş yerimi satarım, borcumu öderim. Ben kimseye müdana etmem, kimseye borçlu kalmam gibi ifadeler kullanırsanız vallahi o yerlerden bir tanesini mutlaka satarsınız. Nasıl bir düşünce tarzı bu Allah aşkına? Yani tedbiri elden bırakmamak lazım derken yapacaklarınızın vücut, yani söylediklerinizin vücut bulacağını bildiğiniz halde bu cümleyi neden sarf edersiniz ki? Lütfen. Allah'tan dualarınızın kabul olacağına inanarak dua ediniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun duasını yaptıktan sonra ya olmazsa demek Allah'ın duanızı kabul etmeyeceğine inancınızın az da olsa varlığını gösterir. Bu da hakimi mutlak olan, kabul dua olan, mutlak hakim olan, duaları mutlak kabul eden Allah'ın
yaratan sıfatına, Vehhab, veren, hibe eden, hediye eden sıfatına aykırı bir düşünce tarzı olmuştur kıymetli dostlar. Lütfen söylemlerimize dikkat edelim. Eylemlere dönüşüyor. Hayallerimize dikkat edelim. Onlar da hem eylemimize hem söylemimize dokunuyor. Ne olur başkalarının ağzıyla konuşmayı bırakalım. Filanca hocanın, filanca bilginin, filanca kişinin dahi olsa yanlış ifadedir. İçinden nefret akan, içinden öfke gelen söylemlerin tamamı bizi yanlış yerlere götürür. Lütfen Allah rızası için öfke, gıybet, kin, haset kokan cümleyi biz dahi söylesek o cümleyi dinlemeyin, almayın. Gönderme yapılarak konuşulan cümleleri es geçin. Burada ifade şekli yok, eksik var, yanlış var ve bu yanlışın içerisinde olduğu gibi alıp o söylüyorsa mutlaka doğrudur diyerek biz bunu karşımızdaki insanlara sahih bir kaynakmış gibi aktaramayız. Bize daha çok itimat ediyor olabilirler. Onun söylediği yanlış bizim yanlışımız olur. Bizden sonra bu yanlışı kimler işlerse hepsinin vebaline girmiş oluruz. Yapmayın. Bakın günü nasıl yaşarsanız akşamı da öyle olur. Bugün, bu haftayı, bu hafta, bu ayı, bu ay, bu seneyi, bu sene, bundan sonraki bütün seneleri belirliyor ise lütfen dikkat edin. Dikkat edelim. Vallahi, billahi çok büyük zararda, çok büyük ziyanda oluruz. Gecenizi, gündüzünüzü bereketlendirin. Alemi menam, rüya alemi de, gündüz alemi de bizim için hayırlı ve bereketli olsun. Gündüzünüz neyse geceniz o olur. Geceniz nasılsa gündüzünüz de öyle olur. Allah bu duygu, düşüncelerle yolumuza devam etmeyi nasip eylesin. Ben sohbeti 10'ar dakikalık yapmaya çalışıyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun sizin yolculuğunuza hem maddi hem manevi yolculuğunuza eşlik etmeye çalışıyorum. Bir sürü felaket var. Türkiye'de ve dünyada, ülkemizde deprem felaketi oldu. Allah ölenlere rahmet eylesin. Geride kalanlara sağlık, sıhhat, afiyet nasip eylesin. Bir gün biz de bu alemden geçip gideceğiz. Allah hepimize hayırlı, güzel ömürler ve hayırlı, güzel ölümler nasip eylesin. Ömrün de güzeli, ölümün de güzeli. Allah hayırla çıktığımız yolculuklardan hayırla dönmeyi nasip eylesin. Dünyada yüzü ak olarak yaşamayı, huzuruna yüzü ak olarak gelenlerden olmayı, hayır ehli insanlardan olabilmeyi, hiç kimseyi kimse için kınamamayı, Allah rızasından başka bir şey için sevmemeyi, yaptığımız hayırları da Allah rızası için yapabilmeyi, Rabbimizin yolunda hayırlar yapabilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah inşallah dualarımızı kabul eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.